Protein ifadesi, moleküler biyolojinin merkezi dogmasının bir parçasıdır ve DNA'dan protein senteziyle proteinin işlevsel ve kararlı hale gelmesi için yapılan değişiklikleri kapsar. Araştırmacılar, deneysel, biyoteknolojik ve tıbbi uygulamalar için protein ifadesini kontrol etmek amacıyla çeşitli teknikler kullanır. Bu proteinler hücre içinde görselleştirilebilir, yapılarını, etkileşimlerini ve işlevlerini incelemek için saflaştırılabilir. Veya moleküler biyoloji araştırmalarında, örneğin polimerazlar ve diğer enzimler ya da tıpta, örneğin insülin kullanılabilir. DNA'dan farklı olarak proteinlerin üretimi için hücrelerden elde edilen karmaşık karışımlar veya canlı hücreler gereklidir. Protein üretimi ve saflaştırılması için çeşitli ifade sistemleri kullanılır. Bunlar arasında memeli, böcek, bakteri, bitki, maya ve hücre dışı cell-free ifade sistemleri bulunur. Genel protein ifade stratejisi, hücrelere DNA şablonunun aktarılması ve bu hücrelerin istenen proteini transkribe etmesi, çevirmesi ve değiştirmesidir. Modifiye edilmiş proteinler daha sonra hücre lizatlarından protein etiketleri kullanılarak çıkarılabilir ve çeşitli saflaştırma yöntemleriyle kirleticilerden ayrılabilir. Hangi ifade sisteminin kullanılacağına karar vermek birkaç faktöre bağlıdır. İfade etmeye çalıştığınız protein, ne kadar proteine ihtiyacınız olduğu, ileriye dönük uygulamalarınız. Aşağıda bazı yaygın ifade sistemlerinin avantajları ve dikkat edilmesi gereken noktalar özetlenmiştir. Memeli ifade sistemleri. Memeli hücreleri, doğru post-translasyonel modifikasyonlar gerektiren memeli proteinlerin ifadesi için idealdir. Çoğu memeli ifade DNA yapısı, transfeksiyon sonrası güçlü ifade için viral promotörleri SV40, CMV ve RSV'yi kullanır. Memeli sistemleri, proteinleri hem geçici, transient hem de stabil hücre hatları aracılığıyla ifade edebilir. Her iki yöntemde başarılı transfeksiyon durumunda yüksek protein verimi sağlar. Bazı memeli sistemleri, konstitif ve indüklenebilir promotörlerin kullanımıyla bir proteinin ne zaman ifade edildiği üzerinde kontrol sağlar. İstenen bir protein ürünü yüksek konsantrasyonlarda hücreler için toksikse, indüklenebilir promotörler son derece kullanışlıdır. Ancak diğer sistemlere kıyasla zahmetli hücre kültürü koşulları gerektirirler. Böcek ifade sistemleri. Böcek hücreleri doğru post-translasyonel modifikasyonlara sahip karmaşık ökaryotik proteinleri üretmek için de kullanılabilir. İki tür böcek ifade sistemi vardır. Bakır virüsü ile enfekte edilmiş ve lize olmayan böcek hücreleri. Bakır virüs ifade sistemleri yüksek seviyede rekombinant protein ifadesi için çok güçlüdür. Bu sistemler E. coli veya maya hücrelerinde üretilemeyen çok karmaşık, glikozile edilmiş proteinlerin yüksek ifadesini sağlar. Ancak bakır virüs sistemlerinde enfekte konak hücre sonunda lize olur. Hücre lizi protein üretimini durdurur, ancak böcek hücresi genomuna entegre edilmiş genlerin sürekli ifadesine izin veren lize olmayan böcek hücresi ifade sistemleri SF9, SF21, Hi5 hücreleri de vardır. Her iki böcek ifade sistemi türü de büyük miktarlarda protein üretimi için ölçeklenebilir. Virüs üretiminin zaman alıcı olabileceğini ve memeli ifade sistemlerine benzer şekilde zahmetli kültür koşulları gerektirdiğini unutmamak önemlidir. Bakteri ifade sistemleri. Büyük miktarlarda proteini hızlı ve ucuz bir şekilde üretmek istendiğinde bir bakteriyel konak hücre neredeyse her zaman cevaptır. E. coli, protein ifadesi için en popüler konaklardan biridir ve protein ifadesi için özelleşmiş çeşitli suçları vardır. Bakterilerde protein ifadesi oldukça basittir. İstenen proteini kodlayan DNA, bir plazmit ifade vektörüne yerleştirilir ve daha sonra bir bakteri hücresine dönüştürülür. Dönüştürülmüş hücreler çoğalır, istenen proteini üretmek üzere indüklenir ve ardından lize edilir. Protein daha sonra hücresel kalıntılardan saflaştırılabilir. Bakteriyel hücrelerde büyük miktarlarda protein üretmek için kullanılabilecek birkaç popüler DNA vektörü vardır. Örneğin PET, PRSE, Gateway PDST ve PBAD vektörleri. Bu vektörlerin her birinden protein ifadesi farklı bir promotör tarafından kontrol edilir ve bu da her vektörden farklı ifade seviyeleriyle sonuçlanır. Proteininiz E. coli için toksikse
ise daha düşük ifade gerekebilir. Tüm vektörler arasında T7-lak promotörünün kontrolü altında olan ve laktoz ile indüklenen PET, en yüksek protein ifadesi seviyesini sağlar. Kullanım kolaylıklarına rağmen bakterilerin genellikle fonksiyonel çoklu alanlı memeli proteinleri üretemediğini unutmamak önemlidir. Çünkü bakteriyel hücreler uygun post-translasyonel modifikasyonları eklemek için donanımlı değildir. Ayrıca bakteriler tarafından üretilen birçok protein çözünmez hale gelerek inklüzyon cisimcikleri oluşturur. Bunların sert reaktifler ve sabır olmadan çıkarılması zordur. Bitki ifade sistemleri. Bitkiler, rekombinant proteinlerin kitlesel ifadesi için ucuz ve düşük teknolojik bir araç sağlar. Mısır, tütün, pirinç, şeker kamışı ve hatta patates yumruları gibi çeşitli bitki hücreleri protein ifadesi için kullanılmıştır. Bitki sistemleri, karmaşık post-translasyonal modifikasyonların çoğu dahil olmak üzere memeli hücre ifade sistemleriyle aynı özelliklerin çoğunu paylaşır. Ancak bitkilerden rekombinant proteinlerin ekstraksiyonu ve saflaştırılması, bitki dokularının biyokimyasal olarak kompleks olması nedeniyle pahalı ve zaman alıcı olabilir. Bu sorunları aşmak için bilim insanları bitki kökleri aracılığıyla biyokimyasalların ve proteinlerin doğal salgılanmasından yararlanmıştır. Rekombinant proteinlerin doğal olarak salgılanan bitki peptidiyle etiketlemek, istenen bir proteine daha kolay erişim ve saflaştırma sağlar. Oldukça yeni bir teknoloji olmasına rağmen bitki hücreleri antikorlar ve farmasötikler, özellikle interleukinler dahil olmak üzere geniş bir yelpazede proteinleri ifade etmektedir. Maya ifade sistemleri. Mayalar, büyük miktarlarda rekombinant ökaryotik protein üretmek için harika bir ifade sistemidir. Birçok maya türü protein ifadesi için kullanılabilse de S. cerevisiae, genetik ve biyolojide bir model organizma olarak kullanılması nedeniyle en güvenilir ve sıklıkla kullanılan türdür. S. cerevisiae kullanılırken, araştırmacılar ulus arasında rekombinant proteinleri galaktoz indüklenebilir promotörün kontrolü altına yerleştirirler. Diğer yaygın olarak kullanılan promotörler sırasıyla fosfat ve bakır indüklenebilir PHO5 ve CAP1 promotörleridir. Maya hücreleri iyi tanımlanmış ortamlarda büyütülür ancak optimizasyon hala sıklıkla gereklidir ve kolayca fermentasyona adapte edilebilir, bu da büyük ölçekli stabil protein üretimine olanak tanır. Maya ifade sistemleri genellikle memeli hücrelerinden daha kolay ve daha ucuzdur ve bakteri sistemlerinin aksine karmaşık proteinleri modifiye etme yeteneğine sahiptir. Ancak maya hücreleri bakteriyel hücrelerden daha yavaş bir büyüme hızına sahiptir ve proteinleri aşırı glikozile ettikleri bilinir, bu da seçtiğiniz proteine göre bir sorun olabilir. Hücre dışı ifade sistemleri. Hücre dışı ifade sistemlerinde proteinler transkripsiyon ve translasyon mekanizmasının saflaştırılmış bileşenleri kullanılarak in vitro olarak birleştirilir. Bunlar arasında ribozomlar, RNA polimeraz, tRNA'lar, ribonükleotitler ve amino asitler bulunur. Hücre dışı ifade sistemleri bir reaksiyonda birden fazla proteinin hızlı bir şekilde birleştirilmesi için idealdir. Bu sistemlerin önemli bir avantajı, farklı ileri uygulamalarda faydalı olan etiketli veya modifiye amino asitlerle proteinleri birleştirme yetenekleridir. Ancak hücre dışı ifade sistemleri pahalı ve teknik olarak kullanımı çok zordur. İndüklenebilir promotörler. Promotörler, RNA polimeraz ve transkripsiyon faktörlerinin bağlanmasını kontrol eder. Promotör bölgesi bir hedef genin transkripsiyonunu yönlendirdiği için gen ifadesinin zamanlamasını belirler ve üretilecek rekombinant protein miktarını büyük ölçüde tanımlar. CMV, EF1A ve SV40 promotörleri gibi birçok yaygın promotör her zaman aktiftir ve bu nedenle konstitutif promotörler olarak adlandırılır. Diğerleri ise yalnızca belirli koşullar altında aktiftir. Burada, off durumundan on durumuna geçirilebilen indüklenebilir promotörleri ve bunları araştırmanızda nasıl kullanabileceğinizi tartışacağız. İndüklenebilir promotörler nasıl düzenlenir? İndüklenebilir promotörler, pozitif veya negatif kontrol ile düzenlenebilir. Pozitif indüklenebilir. Off durumunda, aktivatör protein bağlanamadığı için promotör inaktiftir. Bir indükleyici aktivatör proteine bağlandıktan sonra, aktivatör protein promotöre bağlanabilir, onu on durumuna getirir ve transkripsiyonu başlatır. Negatif indüklenebilir. Off durumunda, bağlı bir represör protein, transkripsiyonu aktif olarak engellediği için promotör inaktiftir. Bir indükleyici, represör proteine bağlandığında, represör protein DNA'dan uzaklaştırılır. Represör proteinin yokluğunda transkripsiyon on durumuna geçer. İndüklenebilir promotör türleri, kimyasal ajanlar, sıcaklık ve ışık, bir promotörün indüksiyonuna yol açabilen faktörlerden örneklerdir.
Aşağıda bu 3 tür indüklenebilir promotörün kısa bir açıklaması ve her türden örnekler bulacaksınız. Bu promotör sistemlerinin çoğu Edge'inde mevcuttur. Kimyasal olarak indüklenebilir promotörler. Kimyasal olarak düzenlenen promotörler, en yaygın indüklenebilir promotörler arasındadır. Prokaryotlarda ve ökaryotlarda kullanım için geliştirilmiş bir çok yönlü bir araç olan pozitif indüklenebilir tetrasiklin 10 sistemi doğrudan aktivasyon yoluyla çalışır. Bu sistemde aktivatör RTTA, ters tetrasiklin kontrollü transaktivatör, normalde inaktiftir ve bir promotördeki tetrasiklin yanıt elemanlarına bağlanamaz. Tetrasiklin ve türevleri indükleyici ajanlar olarak görev yapar ve promotör aktivasyonuna izin verir. Massey ve arkadaşları tarafından geliştirilen Kumante sistemi, işlevsel olarak TET sistemiyle neredeyse aynıdır ve indüklenebilir veya baskılanabilir bir promotör olarak mevcuttur. Memeli hücrelerde iyi çalışır ve sphenomonadlarda ve basil gibi diğer organizmalarda da çalıştığı gösterilmiştir. En sık kullanılan prokaryotik promotörlerden biri de negatif indüklenebilir PLAC promotörüdür. Bu promotör, transkripsiyonun aktive edilmesi için LAC represörü yani LACI proteininin çıkarılmasını gerektirir. Laktoz veya laktoz analoğu IPTG varlığında LAC represör, promotör içindeki LAC-O bölgelerinden uzaklaştırılır ve hedef genin baskılanmasını durdurur. Basitleştirilmiş LAC indüklenebilir sistemi birçok bakteriyel ifade vektöründe bulunur. Negatif indüklenebilir promotör PBAT, genellikle bakteriyel protein safıtılması için kullanılan başka bir popüler prokaryotik promotördür. Arabinoz yokluğunda, düzenleyici protein ARAC, PBAT'ın yukarı akımındaki O ve I1 bölgelerine bağlanarak transkripsiyonu bloklar. Arabinozun eklenmesi, ARAC'nin I1 ve I2 bölgelerine bağlanmasına neden olur ve bu şekilde transkripsiyonun başlamasına izin verir. Arabinozun yanı sıra, SAMP aktivatör proteini ile kompleks oluşturan SAMP, ARAC'nin I1 ve I2 bölgelerine bağlanabilir. Hücre büyüme ortamına glikoz eklenmesi, SAMP'yi azaltır ve PBAT'ı baskılar, promotör sızıntısını azaltır ve yaplanmaya yol açar. Kimyasal olarak indüklenmiş diğer promotör örnekleri arasında, bitki araştırmalarında yaygın olarak kullanılan pozitif indüklenebilir alkol ve steroid regüleli promotörler bulunur. Sıcaklık indüklenebilir promotörler. Sıcaklığa duyarlı ifade sistemleri genellikle kimyasal olarak indüklenen promotörlerden daha az sızarlar. Normal sıcaklıklarda sıfıra yakın ifade gösterirler, ancak ısı veya soğuk maruziyetiyle indüklenebilirler. Örnekler arasında ısı şokuyla indüklenebilir HSP70 veya HSP90 türevi promotörler bulunur. Bunlarda seçilen gen sadece kısa bir ısı şoku maruziyetinden sonra ifade edilir. HSP70 durumunda ısı şoku faktörü 1'i serbest bırakır ve bu da daha sonra promotördeki ısı şoku elemanlarına bağlanarak transkripsiyonu aktive eder. Edgene kullanıcıları C. elegans ve Drosophila gibi türlerde kolay genom mühendisliği için ısı şokuyla indüklenebilir CRE ve Cas9 geliştirmiştir. Işıkla indüklenebilir promotörler. Işık, gen ifadesini aktive etmenin başka bir yoludur. Ve sentetik biyolojide kullanılan iki bileşenli sistemler transkripsiyonu düzenlemek için ışığı kullanırlar. P-down plazmidi, mavi ışığa duyarlı protein, YFI'yi içerir. Işık olmadığı durumda YFI, fix-C'yi fosforiler, bu da fix-K2 promotörüne bağlanarak Faj represör CI'nin transkripsiyonunu indükler. Represör CI, Faj promotörü olan PR'den transkripsiyonu inhibe ederek bir raportör genin ifadesini engeller. Işığın varlığında YFI inaktiftir, represör CI sentezini engeller ve raportör geni transkripsiyonunun gerçekleşmesine izin verir. Edgene ayrıca Tabor Laboratuvarı tarafından tasarlanan ışıkla düzenlenebilir iki bileşenli sistemleri de içerir. Hangi indüklenebilir promotör benim için doğrudur? İndüklenebilir bir promotör seçerken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli değişken vardır. Deneysel sistem. Transkripsiyon mekanizması hücre tipleri ve organizmalar arasında değişkenlik gösterdiği için promotörler de bu şekilde değişkendir. Bakteriyel promotörler yalnızca prokaryotik hücrelerde ve genellikle türedikleri aynı veya yakından ilişkili sistemlerde işe yarar. Aynı şekilde çeşitli ökaryotik hücre tipleri, yani memeli, maya, bitki gibi özel promotörler gerektirir ve çok az çapraz geçiş yapılabilir. İndüksiyon mekanizmasının da deneysel sisteminizle uyumlu olması gerekir. Kaçaklık. Toksik olabilecek bir geni ifade ediyorsanız, indüklenebilir promotörünüzün çok sızıntılı olmaması önemlidir.
Bakteriyel indüklenebilir promotörler için PLAK'ın biraz sızıntılı olduğu bilindiği için PBAT belki de daha iyi bir seçenektir. Sıcaklıkla indüklenebilir promotörler de düşük sızıntılarıyla bilinmektedir. İndüklenebilirlik seviyesi. Hedef genimizin transkripsiyonunu ne kadar indüklemek istiyorsunuz? İndüklenebilir promotörlerin gücü çok değişebilir. Yüksek indüklenebilirlik arıyorsanız TET-10 sistemi iyi bir seçenek olabilir. Çünkü aktive edildiğinde transkripsiyonu 1000 katın üzerinde indüklediği belgelenmiştir. Gecikme süresi. Belirli bir promotörü indüklemek için gereken süre değişir. TET sistemleri gibi sadece dışarıdan bir indükleyicinin eklenmesini gerektiren promotörler çok hızlı aktive edilebilir. Buna karşılık bir represör veya indükleyicinin transkripsiyonunu gerektiren promotör sistemleri, translasyon için gerekli süre nedeniyle daha yüksek gecikme süresine sahip olacaktır. Baskılanabilir promotörler. Promotörler RNA polimeraz ve transkripsiyon faktörlerinin bağlanmasını kontrol eder. Promotör bölgesi bir hedef genin transkripsiyonunu yönlendirdiği için gen ifadesinin zamanlamasını belirler ve üretilecek rekombinant protein miktarını büyük ölçüde tanımlar. T7, CNV, EF1A ve SV40 gibi yaygın olarak kullanılan birçok promotör her zaman aktiftir ve bu nedenle konstitütif promotörler olarak adlandırılır. Diğerleri ise yalnızca belirli koşullar altında aktiftir. Bir önceki yazıda varsayılan kapalı durumdan açık duruma geçirilebilen indüklenebilir promotörleri ve bunları araştırmanızda nasıl kullanabileceğinizi tartıştık. Bugün varsayılan açık durumdan kapalı duruma geçirilebilen baskılanabilir promotörlere ve ayrıca baskılanabilir ikili sistemlere bakacağız. Son yıllarda her iki kategoriye de uymayan daha karmaşık sistemler de geliştirilmiştir. Ancak bunlar gelecekteki bir yazının konusudur. Baskılanabilir promotörler nasıl düzenlenir? İndüklenebilir promotörler gibi baskılanabilir promotörler de pozitif veya negatif kontrol yoluyla düzenlenebilir. Pozitif baskılanabilir. Bir aktivatör proteini bağlıdır ve transkripsiyona açık konuma getirir. Bir represör aktivatör proteine bağlandığında, aktivatör protein artık promotör dizisine bağlanamaz ve transkripsiyon kapalı konuma geçer. Negatif baskılanabilir. Bir represör proteini mevcuttur ancak promotör dizisine bağlanamaz ve transkripsiyon açık konumdadır. Bir korepresör proteine bağlandığında, represör protein operatöre bağlanabilir. Bağlı represör daha sonra transkripsiyonun gerçekleşmesini engeller, bu da transkripsiyonun artık kapalı olduğu anlamına gelir. Kimyasal olarak baskılanabilir promotörler. TET-OFF. Bakteriyel TET operonundan tasarlanmış pozitif baskılanabilir bir promotör olan TET-OFF sistemi. Doğal bağlamında tetrasiklin represörü, tetrasiklin operatör dizilerine, TET-O dizilerine bağlanarak transkripsiyonu engelleyebilir. Tetrasiklinin varlığında tetre, TET-O elemanları yerine tete tercihli olarak bağlanır ve transkripsiyonun devam etmesine izin verir. Church laboratuvarından PJKR-H-tetre, GFP ifadesini kontrol etmek için bu sistemi kullanır. Bu indüklenebilir sistemi baskılanabilir bir sisteme dönüştürmek için Gosson ve Bouchard tetrasiklin kontrollü transaktivatörü oluşturdu. Tetreyi, herpes simplex virüsünden alınan transkripsiyonel aktivasyon alanı VP16 ile füzyonladı. Teta-TET-O elemanları genellikle yedili gruplar halinde bir TET yanıt elemanı olarak birbirlerine bağlanmış promotörlere bağlanır ve transkripsiyonun devam etmesine izin verir. Tetrasiklin veya türevlerinden biri eklendiğinde teta'ya bağlanır, bu da promotöre bağlanmayı engelleyen bir konformasyonel değişiklik yaratarak transkripsiyonun kapalı konuma geçmesini sağlar. Bakteriyel kökenlerine rağmen TET sistemleri memeli hücrelerde olağanüstü iyi çalışır ve yukarıda açıklanan baskılanabilir şekilde ve önceki yazımızda detaylandırılan indüklenebilir şekilde kullanılabilir. Gosson ve Bouchard tarafından orijinal TET-OFF sisteminin tanımlanmasından itibaren geçen 30 yılda sistemin hem promotör hem de transaktivatör bileşeninin tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Takara'nın TET1 sistemleri ve TETON 3G tetrasiklinle indüklenebilir ifade sistemleri TET teknolojisindeki son versiyonlardır. Kumat-Switch, Massi ve arkadaşları TET sistemine benzer şekilde işlev gören Kumate ile indüklenebilir gen ifade sistemini geliştirdi.
Sistemin transaktivatör konfigürasyonu pozitif baskılanabilir bir promotördür ve CMT ve CIM operonlarından tasarlanmıştır. CMR'yi VP16 aktivasyon alanıyla füzyonlayarak kimerik bir transaktivatör oluşturuldu. GTA, potansiyel operatör dizileri yani Q içeren promotörlere bağlanır ve transkripsiyonun devam etmesine izin verir. Kumate eklendiğinde CTA'ya bağlanır, bu da promotöre bağlanmayı engelleyen bir konformasyonel değişiklik yaratarak transkripsiyonun kapalı konuma geçmesini sağlar. Kumate switch, memeli hücrelerde iyice fonksiyon gösterir ve aynı şekilde baskılanabilir modda kullanılabilir. Başlangıçta memeli hücreler için tasarlanmış olsa da sfinkmonadlar ve basil gibi çeşitli diğer organizmalarda da uygulanmıştır. ADH1 promotörü mayada yaygın olarak kullanılır. Kültürün ilk 24 saatinde glikozun bol olduğu ve etanol konsantrasyonlarının düşük olduğu zamanlarda PADH1 düşük promotör aktivitesi, yani yaklaşık güçlü maya promotörü PTF aktivitesinin %20'si gösterir. Etanol biriktikçe represöre bağlanır ve onun promotöre bağlanmasını ve PADH aktivitesini baskılamasını sağlar. Araştırmacılar, mayanın geç etanol tüketim fazında aktivitesini sürdüren orta ADH1 promotörü PADH1M dahil olmak üzere etanole daha az duyarlı PADH1 varyantları da tasarlamıştır. Baskılanabilir ikili sistemler. Gen ifadesinde çok yönlü kontrol. Promotörler gen ifadesinin kontrolünde merkezi bir rol oynar. Daha önce tartıştığımız gibi tekli promotör sistemleri gen ifadesini ya açık ya da kapalı duruma getirebilir. Ancak daha sofistike kontrol için genetik araştırmacılar ikili sistemler olarak bilinen güçlü araçlar geliştirmişlerdir. Bu sistemler bir genin ifade edilmesi için her iki bileşenin de bulunması gereken iki parçalı genetik araçlardır. Bu durum, gen ifadesinin hassas bir şekilde kontrol edilmesini ve gelişim boyunca izlenmesini sağlar. Gosford ve UAS sistemi. Mayadan izole edilmiş olan Gosford ve UAS sistemi, Drosophila ve gelişimsel çalışmalarda yaygın olarak kullanılan popüler bir ikili sistemdir. Bu sistemde UAS, yani Upstream Activating Sequence, düşük bazal ifadeye sahip bir promotördür. Gosford adı verilen bir transkripsiyon faktörü, UAS'e bağlandığında bu promotörü aktive eder. Bu sistemin gücü modüler yapısında yatar. Gosford genini dokuya özgü veya gelişimsel aşamaya özgü bir promotörün aşağı akışına yerleştirirseniz ve bir UAS raportör yapısı tasarlarsanız, raportör gen yalnızca o promotörün aktif olduğu yer veya zamanda ifade edilecektir. Bu, karakterize edilmemiş promotörlerin aktivitesini incelemenize olanak tanır. Benzer şekilde bir transgenin upstream'ine UAS yerleştirmek, bu genin Gosford'u de ifade eden hücrelerde yönlendirilmiş ifadesine izin verir. Bu sistemin kullanımı, sineklerdeki genetik çalışmaları devrim niteliğinde değiştirmiştir. Sisteme ek bir karmaşıklık katmak için GalSafety represörü eklenmiştir. GalSafety represörü, Gosford'a bağlanabilir ve Gosford'un URIS'e bağlanmasını kısmen engelleyebilir. Böylece sisteme baskılanabilir bir özellik katar. Gosford ve GalSafety'yi farklı promotörler altına yerleştirerek UAS güdümlü gen ifadesinin karmaşık desenlerini oluşturmak mümkündür. Sistemi daha da karmaşık hale getirmek için araştırmacılar bölünmüş Gosford mimarisini kullanmış veya sisteme FLP/FRT ile birleştirmiştir. Rodriguez ve arkadaşları tarafından incelenmiştir. LexA ve LexA-OP sistemi. Lai ve Lee tarafından geliştirilen LexA ve LexA-OP, Gosford ve UAS'e tamamlayıcı bir ikili sistemdir ve temel olarak aynı şekilde işlev görür. Burada LexA, LexA operatörüne bağlanır. LexAD DNA bağlama alanını Gosford veya VP16 aktivasyon alanı ile birleştirmek, GalSafety ile baskılanabilen ve GalSafety'ye duyarsız olan kimerik aktivatörler üretir. Bu sistem genellikle Gosford ve UAS'in yanı sıra kullanılarak raportör genlerinin ifadesini incelemek veya bir promotörden gelen raportör ifadesini diğer bir promotörden gelen transgen veya siRNA ifadesiyle birleştirmek için kullanılır. Q sistemi. Luke Ulgivo'nun laboratuvarından Potter ve arkadaşları, Neurospora crassa mantarındaki bir gen kümesinden Q sistemini geliştirdiler. Bu sistem, UAS promotörü bazal durumda UAS'ten daha az sızıntılıdır.
QF indiktörü ile birlikte ifade edildiğinde, Gues güdümlü ifade drosofila hücrelerinde yaklaşık 3300 kat ve insan HeLa hücrelerinde bazal ifadeye kıyasla yaklaşık 24.000 kat artırabilir. QF ile birlikte QS represörünün bir arada ifade edilmesi, Galford ve Galseçtig'e olduğu gibi Gues'ten ara ifadeye yol açar. QF aracılı baskılama, drosofila hücrelerine kinik asit eklenmesiyle tersine çevrilebilir. Ribonina ve arkadaşları ayrıca QS'te ve kinik asitte düzenlenen, kendi US ve LEX-A-OP sizilerini aktive eden kimerik aktivatörler olan GalQF ve LEX-QF de geliştirdi. İkili sistemleri birlikte kullanmak. Yukarıda detaylı bir şekilde anlatılan bu üç ikili sistemle birbirine benzer şekilde davrandığı halde, hepsinin sahip olmanın neden gerekli olduğunu merak edebilirsiniz. Basit cevap, bazen birden fazla geni bir anda kontrol etmek veya incelemek gerekli veya arzu edilebilir. Yukarıda listelenen bu üç ikili sistem ortogonaldir, yani birbirlerini etkilemezler. Örneğin Galford transkripsiyon faktörü Gues promotöründen transkripsiyonu yönlendiremez ve QF transkripsiyon faktörü US promotöründen transkripsiyonu yönlendiremez. Bu önemlidir çünkü bu durum, karmaşık genetik analizlerde drosofilada veya sentetik sistemlerde birden fazla gen üzerinde hassas kontrol sağlamak için bir arada kullanılmalarına olanak tanır. Son çalışmalar kullanımı kolaylığı için tek bir modüler vektörde hepsinin de kullanıldığını bile göstermiştir. Sonuç olarak, bu yazı, en çok kullanılan baskılanabilir promotör sistemlerinin yalnızca kısa bir genel bakışını sunmaktadır. Ancak kullanılabilir başka çok daha fazla sistemde bulunmaktadır. Bu yazıda detaylı anlatılan baskılanabilir promotör sistemleri, indüklenebilir promotör sistemleri, kemogenetik sistemleri ve optogenetik sistemler gibi diğer sistemlerle de birleştirilerek, istenilen gen ifadesi üzerinde daha karmaşık kontrol sağlanabilir. Tüm seçeneklere göz atın ve sizin deneyleriniz için hangisinin daha uygun olabileceğine karar verin.